Zirve noktada başarılı insanlar bunu çok iyi bilir. Daha hikayeleştiremez misin? Hiç kaybetmemek mümkün mü? Yıllardır NLP eğitimlerinde de daha ilk dersten işte bu cümle aslında bütün başarılı insanların işletim sistemini anlatan muhteşem bir cümle. Sevgili dost, bugün başarılı insanların zihin yapısını konuşacağız. Neden? Birkaç gün önce bir anket açmıştık, bir sonraki video hangi konuda olsun diye ve en çok oyu bu almıştı. Yani zirve noktada başarılar yakalayan insanların zihin yapısı nedir? Bir soru sorarak başlamak istiyorum. Sence hiç kaybetmemek mümkün mü? Belki de imkansız diyorsun. Ama bu bir adamın felsefesiydi. Büyük bir liderin felsefesiydi. 27 yıl hapis yattı. Buna rağmen bir ülkenin kaderini değiştirdi. O adamın ismi, evet, Nelson Mandela. Şöyle diyordu: ben asla kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim. İşte bu cümle aslında bütün başarılı insanların belki de işletim sistemini anlatan muhteşem bir cümle. Bugün spor, sanat, girişimcilik ve birçok farklı alanda zirve noktada başarılar elde etmiş insanların zihin yapısını konuşuyor olacağız. 5 maddede anlatıyor olacağım sana. Her zaman olduğu gibi çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Birinci madde bana göre şu: onlar ellerinden geleni değil, gerekeni yaparlar. Çoğunluk bir işe başlarken elimden geleni yapacağım der. Ama başarılı insanlar, kazananlar gerekeni yapacağım der. Elimden geleni yapacağım demek iyi bir niyettir, o kadar. Ama gerekeni yapacağım demek sonuca bir hedef koymaktır. Yani ne istediğimi belirledim ve bunun için gereken her neyse öğreneceğim, onu yapacağım demek. Elimden geleni yapacağım dediğinde o anki niyetine, enerjine, bilgine göre konuşursun. Yani bir sınır çizersin. Ama gerekeni yapmak demek belki sabah 5'te kalkmaktır. Belki 100 kere reddedilmene rağmen devam etmektir. Belki bir şeyi yeni baştan öğrenmektir. İşte başarılı insanların zihin yapısı budur. Ne istediklerinden emin olduklarında hiçbir bahane, hiçbir mazeret üretmezler ve bunun için gerekenin ne olduğunu öğreneceğim ve onu yapacağım derler. Japon yazar Haruki Murakami ismini hiç duyduğumu bilmiyorum. O her sabah saat 4'te kalkar, 5-6 saat boyunca durmadan yazar, daha sonra 10 kilometre koşar ve ardından yüzerdi. Çünkü bilirdi ki bir başyapıt ortaya koymak için kusursuz bir disiplin gerekiyor. Yani şunu biliyordu: kendisinden önceki büyük yazarlar, kudretli yazarlar gereken neyse onu yaptılar. O da onlardan çok ciddi bir disipline girmek gerektiğini öğrenmişti. İlham gelince yazarım, ilham gelirse yazarım, bugün ilham gelmedi diyen biri olmadı hiç. Ve işte tüm başarılı insanlar da hep böyle yaptılar. İkinci madde, gider değil gelir odaklıdırlar. Bu madde sadece finansal konularla ilgili değil, bir hayat felsefesidir adeta. Ama konunun merkezine dönecek olursak, ortalama insanlar hep masraflarımı nasıl kısabilirim, giderlerimi nasıl azaltabilirim diye düşünürler. Bak, burada da bir işletim sistemi var. Yani benim gelirim sabit, bu konuda yapabileceğim bir şey yok, o yüzden giderlerimi kısayım derler. Başarılı insanlar ise gelirimi artırmanın bir yolu olmalı, bunu nasıl yapabilirim diye sorarlar hep. Ve onu 3, 5, 10, 50, 100 katına çıkarmanın planlarını yaparlar. Bunun için kendilerini geliştirmeleri mi gerekiyor? Yeni bir beceri mi edinmeleri gerekiyor? Yoksa daha fazla müşteriye mi ulaşmaları gerekiyor? Daha mı güçlü olmaları gerekiyor? Daha mı sağlıklı olmaları gerekiyor? İletişim becerilerini mi geliştirmeleri gerekiyor? İşte her ne gerekiyorsa ona odaklanırlar. Bir an düşün lütfen. Faturaların, kiran, sabit giderlerin hepsini bir düşün. Bugün gelirine çok yakın oldukları için senin için bir sorun olabilirler. Ama gelirini arttırmış olsaydın acaba onlar senin gündemini kaplayabilir miydi? Onlar yine de senin canını sıkabilir miydi? Sen de biliyorsun ki hayır. Hani meşhur bir hikaye vardır. Bir adam çok ünlü bir bilgeye gider ve senin öğrencin olmak istiyorum, senden öğrenmek istiyorum der. Bilge de yapacağım sınavı geçersen kabul ederim der. Adam büyük bir heyecanla sınavı bekler. Bilge çok basit bir şey yapar. O an bir sahildedir ve hemen bulunduğu yerde kumlara bir çizgi çizer. Bu çizgiyi nasıl kısaltırsın der. Adam ortadan ikiye bölerim der. Bilge kabul etmez. Yanlardan silmeye kalkar, kabul etmez ve sınavı geçemedin der. Bir süre sonra tekrar gelir. Bilge yine oraya bir çizgi çizer. Ve bu sefer adam onu suyla ortadan kaldırmaya kalkar. Bilge yine kabul etmez. Adam bir süre sonra der ki ya lütfen bana öğret. Öğrencin olmayacaksan bile en azından bunu nasıl yapacağımı öğret. Bilge o çizginin yanına çok daha uzun bir çizgi çizer ve der ki işte şimdi kısaldı.
Çünkü yeni çizdiğim çizgi buna göre çok daha kısa. İşte aynen bu hikayede olduğu gibi eğer daha başarılı biri olmak istiyorsan sen de çizgini uzatmalısın. Bu arada bu konuda çok sevdiğim bir hikaye var. Hikayesinden ilham aldığım bir kadın var daha doğrusu. Sarah Blakely, SpaceX'in kurucusu. Milyarlarca dolarlık bir serveti var ama yalnızca 5.000 dolar sermaye ile başlamıştı bu işe. Ve bu 5.000 doları nasıl idareli harcarım diye düşünmemişti bir kez olsun. Hep ben bu parayı nasıl milyonlarca dolara çıkarabilirim diye sormuştu kendisine. Bunun için planlar yapmıştı, yollar aramıştı ve kapı kapı dolaşmak, yüzlerce kez reddedilmek pahasına kendi markasını kurmuş hem de onu global bir büyüklüğe ulaştırmıştı. Üçüncü madde yine çok sevdiğim, benim de çok yaptığım, bugüne kadar eğitimlerimde, kamplarımda binlerce insana öğrettiğim bir şey zihinsel prova. Başarılı insanların hemen hepsi zihinsel provaya çok önem verirler. Ulaşmak istedikleri noktayı, daha doğrusu ulaşmak istedikleri hedefe gidecek kendilerini yani en iyi versiyonlarını sürekli vizyonlarlar, imajine ederler. Hem de sadece görmek açısından değil, o anı yaşarlar. Renkleriyle, sesleriyle yani her şeyiyle. Eğer büyük bir şirket kurmaksa hayalleri kendilerini o şirketin içinde, o ofisin içinde hayal ederler. Bu bir şampiyonluksa o şampiyonluk kupasını aldıkları anı hayal ederler. O madalyanın boyunlarına takıldığı anı hayal ederler. Her neyse ulaşmak istedikleri nokta onu tüm detaylarıyla zihinlerinde defalarca canlandırırlar. Ve bilimsel bir gerçek var. Beynimiz hayalle gerçeği ayırt edemiyor. Bu sebeple defalarca vizyonlanan bir düşünce, bir hayal artık beyninizdeki milyarlarca nöron tarafından tanınmış, anlaşılmış oluyor. Ve o nöronları birbirine bağlayan sinapslar arasında salgılanan nörotransmitterler yani duyguya dönüşen tabiri caizse o sihirli iksirler artık hem zihnimizde hem bedenimizde izler bırakıyor. Kısacası bu duygu tanıdık hale geliyor. Milli gururumuz Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonu olduğu anı ya da maçı belki hatırlarsın. Ben o maçtaki son atışını defalarca geriye sardım. Mete'de en ufak bir şüphe var mı? Cevabı biliyordum ama tekrar tekrar kontrol ettim. En ufak bir şüphe, tereddüt var mı? Sonuçta tek bir atış kalmış. İyi atarsa altın, kötü atarsa gümüş madalya. Ama en ufak bir tereddüt görmedim. Bütün bedeni bir bütünlük halinde kendinden emindi. Altın madalyadan sonra bir gazeteci ona sormuştu. Şu anki hislerin nasıl? Nasıl hissediyorsun? Mete şöyle demişti. Son derece normal hissediyorum. Halbuki bireysel bir sporcunun olimpiyatta şampiyon olmaktan sonra ulaşabileceği daha üst bir seviye yok. Nasıl normal hissedebilir? Şöyle devam etmişti. Bu anı zihninde milyonlarca kez yaşadım. O yüzden son derece normal hissediyorum. Emin olabilirsin ki bütün başarılı insanlar böyledir. Bir sahneye çıkmadan önce onu defalarca yaşamıştır zihninde. Bir yarışmaya katılmadan önce, çok önemli bir görüşmeye girmeden önce ve bu sayede kendilerinin en iyi versiyonuna ulaşırlar. Çünkü zihinleri onları çok iyi bir şekilde asiste eder. Dördüncüsü radikal bir şekilde minnettarlık ve şükre önem verirler. Aslında bizim inancımızda çok net bir yeri vardır değil mi? Şükrederseniz nimetlerimi arttırırım buyuruyor Rabbimiz. Ama biz bunları sanki unutuyoruz değil mi? Hep olmayan şeylerimize odaklanıyoruz. Hep şikayet ediyoruz. Şuyum eksik, buyum eksik diye. Hatta bazen şikayet bir tarafa doğru bir şey yaptığımızı zannederek yine şükürden ve minnettarlıktan yani varlık bilincinden uzaklaşıyoruz. Bir şey için sürekli istiyorum, istiyorum, istiyorum dediğinde artık bu bilinçaltı seviyede yokluk bilincine götürüyor bizi. Olmadığı için istiyorsun, sen bir yokluktasın gibi bir duyguya dönüşüyor. Çekim yasasını yanlış anlatan insanlar isteyin, isteyin, isteyin dediler biliyorum, senin suçun değil. Ama gerçek şu ki çekim yasası düşündüğün ya da istediğin şeyleri hayatına çekmek üzere değil, olduğun şeyi hayatına çekmek üzerine çalışır. Ve başarılı insanlar hep var olan şeylerine odaklanırlar. Günlerinin önemli bir kısmında şükür ve minnettarlıklarını dile getirirler. Ama açıkça ama kalben. Artık onlar için zihinsel bir alışkanlık haline alır. Yani neye sahip olduklarına odaklanırlar sürekli. Benim idolüm Anthony Robbins'ten yıllar önce öğrenmiştim. Her sabah uyandığında rutinlerinden bir tanesi sahip olduğu 3 şeye şükretmek. O an aklına ne gelirse çocukları, eşi, işi, sahip olduğu maddi varlık, sağlığı, aklına gelen ilk 3 şeye
bütün odağıyla şükrediyor. Onları düşünüyor, onların varlığına minnettarlığını ifade ediyor ve bu duygular gittikçe onun artık varsayılan modu haline geliyor. Bu konuda en ilham aldığım ve saygı duyduğum isimlerden biri yine milli gururumuz Sümeyye Boyacı. Doğuştan iki kolu yok, şikayet edecek çok şeyi var bazı insanların zihin yapısına göre düşünürsek, ama o şikayet etmek yerine şükretmeyi seçmiş. Kollarım yok ama bedenimin geri kalanı var. Allah beni boşuna yaratmadı. Yapabileceğim şeyler var demeyi tercih etmiş ve bacaklarına odaklanmış. Onlar sayesinde paralimpik yüzmede şampiyon olmuş. Hepimizin göğsünü kabartmış, çok saygı duyulacak bir insan. Kısacası sevgili dost, şükredersen o enerji sebebiyle aslında şükrettiğin şeyler ve hatta hayal bile edemediğin şeyler hayatına gelmeye başlar. Çünkü her birimiz hem bir radyo alıcısı hem de vericisi gibiyizdir. Hangi frekanstaysak o frekansta titreşen şeyleri hayatımıza çekeriz. Ve 5. madde, başarısızlığı yeniden çerçevelerler. Yeniden çerçevelemek demek, yaşanan bir olayın anlamını sıfırdan oluşturmak demektir. Başarısızlık dediğime de bakma. Aslında başarılı insanların lügatında böyle bir kelime yoktur. Sadece anlaşılsın diye söylüyorum ben burada. Yıllardır NLP eğitimlerinde de daha ilk dersten anlattığım şey budur. Başarısızlık diye bir şey yoktur. Sadece geri bildirimler vardır. Yani bir girişimde bulunursun, hoşuna gitmez sonuç ve vazgeçmek yerine, bu bir son demek yerine, bu bana ne anlatıyor? Neyi geliştirmeliyim? Neyi çıkarmalıyım ya da neyi eklemeliyim gibi doğru sorular sormak demektir aslında. Çünkü hiçbirimiz hiçbir şeyi ilk denememizde, ikinci denememizde, üçüncü denememizde usta seviyesinde yapmadık, yapamayız da. Dolayısıyla zirve noktada başarılı insanlar bunu çok iyi bilir. Ve istedikleri sonucu alamadıklarında her daim bunu bir soru gibi kabul ederler. Yani örneğin ben YouTube'a videolar yüklüyorum ama bir türlü yeterince izlenmiyor. Bunu bir başarısızlık olarak görmek yerine şöyle diyebilirim. Sanırım potansiyel izleyicilerim bana şunu söylüyor: Barış, daha iyi anlatamaz mısın? Barış, daha hikayeleştiremez misin? Daha fazla metafor kullanamaz mısın? Barış, daha enerjik olamaz mısın? Daha güler yüzlü olamaz mısın? Daha çok soru soramaz mısın? Ya da bunun gibi farklı alternatifler. Yani bu bir son değil, seni izlemeyeceğiz demek değil, sadece daha iyi olursan izleriz demektir. Aslında kendimi geliştirme fırsatıdır. Bu konuda ilham aldığım birçok insan var ama onlardan bir tanesinden bahsedeyim. James Dyson. Hani şu her kadının evinde görmek istediği elektrikli süpürgelerden bahsediyorum. James Dyson dünya çapında bir başarıya ulaşmadan önce, şirketini global seviyeye taşımadan önce tam 5126 kez başarısız deneme yapmıştı. İstediği sonucu alamamıştı. Ama o bunu bir başarısızlık olarak görmedi. Sadece neyi yapmamam gerektiğini anladım diye yeniden çerçeveledi ve bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha denedi. Sonunda ortaya muhteşem bir şey çıktı. Aksi mümkün değildir zaten. Uzun yıllardır başarılı insanların hayatlarını, hikayelerini incelemekten, okumaktan, araştırmaktan büyük zevk aldım. Başka bir işi yapıyor olsaydım bile hobi olarak bunu yapmayı isterdim. Ve her birinin hikayesi bana şunu anlattı aslında: vazgeçmediğin sürece, devam ettiğin sürece başarılı olman adeta garantidir. Yeter ki attığın adımlar istediğin sonuçları sana getirmediğinde farklı bir yol dene. Yeni bir şey yap. Yeter ki kendine doğru soruları sor. Yeter ki hedeflerini büyük koy. Yeter ki ben asla kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim demeye alıştır kendini. Umarım bu videoda anlattıklarım senin için de ilham verici olmuştur. Umarım bugünden itibaren potansiyel olarak ulaşabileceğin o en iyi versiyonunla arandaki mesafeyi kısaltmaya azmetmişsindir. Tabii ben burada başarılı insanların zihin yapısını 5 maddede özetledim kendimce. Ama senin eklemek istediklerin varsa, katkıda bulunmak istediğin şeyler varsa lütfen yorumlara yazmayı unutma. Videoyu beğenmeyi ve henüz abone değilsen abone olmayı da lütfen unutma. Tabii eğer bu içerik hoşuna gittiyse, kanalı takip edenler bilirler, ben bunu binde bir söylerim ama algoritmanın beklentilerinden ötürü zaman zaman da söylemek zorunda kalıyorum. Bitirmeden
bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsun Filistin'de, Doğu Türkistan'da ve dünyanın birçok yerinde insanlar zulüm görüyorlar. Ben ne yapabilirim demek yerine her birimiz elimizden geleni yapabilir. En azından olanları duyurabilir. Onlar için dua edebilir. Belki maddi destekte bulunabiliriz. Özellikle Doğu Türkistan'daki ve Filistin'deki kardeşlerimiz için boykot yapabiliriz. Boykot çok soylu bir duruştur. Boykot, ben bu yapılanları kabul etmiyorum, paramın kardeşlerimin üzerine bomba olarak yağmasına razı değilim demektir. Ve birilerinin zannettiği gibi hiçbir işe yaramamak şöyle dursun, en çok ses getiren, o zalimleri en çok korkutan aktivitedir, duruştur, eylemdir. Yeni videolarda görüşene kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.